Merhaba çocuklar. Ben maskeli satranççı. Umarım her şey yolundadır ve satranç oynamaya devam ediyorsunuzdur. Bugün sizlere çok sevdiğim bir açılış olan iki at savunmasından bahsedeceğim. Bunu öğrenirken çeşitli açılış tuzakları oluşuyor ve bu tuzaklara düşmemek için açılışın bilinmesi gerekiyor. Hadi, internette oyun oynayarak öğrenmeye başlayalım. Ben bu oyunda beyazlarım. Açılışta yapılması gereken ilkeleri biliyoruz. Piyonlarınla merkezi ele geçir ve hafif taşlarını geliştir. İkimiz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Ve şimdi bu hamleyle bu açılışın ismine iki at savunması deniyor. Şimdi burada beyazlar. Piyon D4, piyon D3, rok, at G5 gibi hamlelerden birisini yapabilir. F7 karesinden çatal istiyoruz. Aslında beyazın yaptığı bu hamle açılışta yapılması gereken ilkelere pek uymuyor. Açılışta gelişmemiş taşlarımız varken bir taşla iki kez oynanmaz. Siyah at A5 veya at D4 hatta piyon B5 gibi hamlelerden birisi yapılmaktadır. Bu hamlelerle oynanmış oyunları incelemenizi tavsiye ederim. Bu konumda at çarpı D5 hamlesi iyi değildir. Aslında bu konumda en iyi hamle piyon D4 oynamaktır. Fakat bu hamleyle şaha saldırıyı size göstermek istedim. Bu devam yoluna kızarmış ciğer saldırısı ismi verilir. Amaç rakip şahın rokunu bozmak ve taşlarla ona saldırmak. Evet, işte şahı ortaya çıkardık. Şimdi gelişerek şaha hücum yapmaya çalışmalıyız. Yoksa bir taş eksik kaldığımız için kaybederiz. Açmaza baskı. Önce C2'den çatalı engelleyelim. Gerçi bu konumda bu çatala izin veren piyon A3 hamlesi de oynanıyor ama bence bu hamle daha güzel. Bu hamleyi yapmak zorunda. Çünkü birazdan piyon A3 oynayacağım ve D5 karesini koruyan taşlardan birisi olan atı D5 karesinden uzaklaştırmış olacağım. Açmazlardan yararlanalım. Rakip şah merkezde zaten. At F7 fedasının da anlamı buydu. Şahı merkezde bırak ve ortadaki şaha hücum et. Oyunu kaybettiren hata. Burada şah F7 oynamalıydı. İşte şahın böyle ortada olduğu konumlarda savunma yapmak zor olur. Tek hamle yoksa şiş sayesinde arkadaki veziri düşürmüş oluruz. Tüm taşlarımızı gelişelim. Kalelerin de bağlantısını kurduk. Bakın, baskımız sayesinde taşımızı geri aldık bile. Rakibim piyon çarpı F6 ile yapacak olduğum çifte şahı engellemeye çalışıyor. Şah. Aklıma güzel bir hamle geldi. Filimizi feda edelim. Kaleler açık hatları sever. Şah bu kadar ortada kalmışken bundan yararlanalım. Atla alamaz. Yoksa vezir çarpı E6 ile mat olur. Şimdi doğru karelerden şahlarla tempoyla mat yapmaya çalışmalıyız. Şah. Kaleler rakibin son iki sırasını çok sever. Özellikle de 7. yatayı. Fille kapatmak zorunda. Yapacak başka bir seçeneği yok.
Şah. Şah G8'e önce kale çarpı C7 ile açarak şah var. Şah F8 oynayınca da vezir E7 ile mat olurdu. Şah E8'e vezir E7 mat var. Yine zorunlu. Şah. Ve mat. Açılışta yapılan küçük bir hata oyunu nerelere getirdi. Şahınızın güvenliğine dikkat edin çocuklar. Özellikle de şahın önündeki piyonlarınızı gereksiz oynatmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.